Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir videoda, yeni bir konuda yine sizlerle beraberim. Bugünkü videomuzda sizlere önü fermuarlı şişme monta boy kısaltma tadilatı nasıl yapılır? Bununla alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz montumuzun etek ucundan boy kısaltma tadilatı yapacağız. Oradaki en alttaki dilimini yok edeceğiz. Tabii ki fermuar etek ucuna kadar olduğu için de fermuarını da komple söküp aynı orijinal görüntüde bir tadilat yapmamız gerekiyor. Sadece orijinal görüntüsünden farklı olacak yapacağımız tadilat işleminde uç kısımda, etek uç kısmında olan çıçıtımızın iptal edeceğiz. Onun haricinde birebir aynı orijinal görüntüde bir tadilat yapmaya çalışacağız. Biz şimdi tadilatımıza başlarken ilk önce yapacağımız işlem montumuzun fermuarını dikkatli bir şekilde sökerek çıkarmak. Fermuarı kesme şansımız yok. Kestiğimiz zaman o fermuar çöp, kullanamayız. Bu yüzden dikkatli bir şekilde sökerek çıkaracağız. Hem kumaşımıza zarar vermemiş olacağız. Aynı zamanda fermuarımızı da düzgün bir şekilde çıkarmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, montumuzun tek tarafın fermuarını söktük. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde sökeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi her iki taraftaki fermuarımızı dikkatli bir şekilde sökerek çıkardık. Patımız da çıkmış oldu sol taraftaki. Şimdi ise yapacağımız işlem montumuzun etek ucundaki astar ve bedeni bağımsız hale getirmek. Yani sökeceğiz. Astarla bedenimizi birbirinden ayıracağız. Astar ve bedenimizi de bu şekilde sökmüş olduk. Şimdi ise ölçü aldığımız noktadan en alttaki dilimin olduğu noktayı dikişinden itibaren kesiyoruz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi en alttaki dilimi dikişin olduğu yerden kestik. Şimdi ise o dilimin içerisinde olan elyafları boşaltıyoruz.
Bakın şimdi elyaflarını boşaltarak normal bir kumaş haline getirdik en alttaki dilimi. O en alttaki elyafları boşalttığımız dilimi içine katlayacağımız için astarla bedeni tekrar birleştireceğimiz parça olacak. O yüzden orayı eşitlememiz gerekiyor. Öbür türlü astar ve bedenimiz sarkabilir. Onun için de orantılı bir şekilde, yani eşit parça kalması gerekiyor. Biz de önce işaretledik. Şimdi ise oradaki fazlalığı makasımıza keserek alıyoruz. Bakın eşitlemiş olduk. Şimdi ise bedende uyguladığımız işlemi astar içinde yapacağız. Astarımız da aynı oranda boyunu kısaltacağız. Tabi önce işaretimizi alıyoruz. Bedenden kaç santim kısaldıysa astardan da aynı ölçüde kısaltma işlemi yapacağız. Şimdi makinamızdayız. Şimdi makinamızda ilk yapacağımız işlem beden ve astarımızı birleştirmek. 1 santim dikiş payı vererek tekrar eski haline getireceğiz. Fermuarımızı takacağız. Önce sol öndeki fermuarımızı takıyoruz. Tabii ki yine etek ucundan başlayarak aynı orijinalinde olduğu gibi. Fermuarımızın fazlalığını yaka kısmından, üst kısmından atacağız. Fazlasını keseceğiz. Öyle diyeyim ben size. Evet arkadaşlar, sol öndeki fermuarımızı takmış olduk. Şimdi ise fermuarımıza çıt atacağız. Yani dilimli, dikişli bir monta olduğu için o dikişlerin birbirini karşılaması gerekiyor. Diğer tarafın fermuarını takarken oradaki çıtlara göre, yani makasla kestiğimiz yerlere göre denk gelecek şekilde takacağız ki dikişler yine birbirini karşılasın, eşit olsun, aşağılı yukarılı olmaması için. Bu şekilde komple dikişlerimizin karşısına makasımızla çıt atıyoruz. Şimdi ise montumuzun sağ tarafından, yani üst yaka kısmından başlayarak attığımız çıtlara da dikkat edeceğiz. Makasla kestiğimiz noktaları ki dikişler birbirini karşılayacak şekilde fermuarımızı da bu şekilde takıyoruz. Evet arkadaşlar, montumuzun fermuarını taktık. Şimdi ise kontrol ediyoruz. Dikişlerin birbirini karşılayıp karşılamadığı ile alakalı. Şimdi ise yapacağımız işlem montumuzun sol önünü, yani çıt çıtın olmadığı ön kısmını tulum işlemi yapacağız. Astar ve bedeni birleştireceğiz. Şimdi önce tabii ki fermuarımızın üst kısımlarındaki fazlalıkları makasımıza kestik. Görmüş olduğunuz gibi montumuzu tersine çevirerek sol ön kısmında olan astar ve bedeni birleştiriyoruz. Yani fermuarı taktığımız yeri tekrar aynı orijinalinde olduğu gibi tulum işlemi dediğimiz
işlemi yapıyoruz. Bu şekilde tulum işlemini yapmış olduk. Şimdi montumuzu i yüzüne çeviriyoruz. Çevirdiğimiz yer ise sağ ön. Çünkü orayı tulum işlemini yapmadık. Montumuzu sağ öndeki açıklıktan, yani fermuarı takacağımız yerden i yüzüne çevirdik. Bakın bu şekilde sol öndeki görüntümüz bu. Şimdi ise arkadaşlar sağ önde çıt çıt olduğu için montumuzun tulum işlemini çima dikişi dediğimiz işlemle yapacağız. Yani astar ve bedeni birleştirmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar tulum işlemini tamamladıktan sonra montumuzun her iki önüne de gazi dikişi dediğimiz, yani fermuarın rahat çalışması için kapatıp ya da açarken kumaşın fermuarımızın dikişine takılmayacak şekilde düzgün olması açısından gazi dikişi dediğimiz işlemi yapıyoruz şu an. Şimdi tekrar kapatıyoruz sizin de görmeniz açısından. Bakın bu şekilde fermuarımızı bu şekilde takmış olduk. Şimdi ise montumuzun pat dikişi dediğimiz, bakın patı var. Yani çıt çıtların olduğu bir parça vardı. Şimdi onun boyunu ayarlıyoruz. Onun boyunu ise yine alttan kısaltarak en alttaki çıt çıtı iptal ettik. Tekrar uç kısmını kestikten sonra tekrar dikiyoruz. Aynı orijinal halinde olduğu gibi. Montumuzun boyuna göre bu şekilde ayarlamış olduk. Şimdi ise o patımızı montumuzun sol önüne takıyoruz. Yine etek ucundan eşit tutarak normal 1 santim dikiş payı vererek bu şekilde patımızı da takmış olduk. Şimdi arkadaşlar patımızın üzerine de, yani patımızın içindeki o pisliğin gözükmemesi için de oraya da biz gazi dikişi diyoruz. Yani yarım santim genişliğinde bir dikiş çekiyoruz oraya. Aynı orijinalde olduğu gibi. Bu şekilde patımızın gazi dikişini de tamamlamış olduk. Montumuzun tadilat işlemini bu şekilde tamamladık. Aynı orijinal görüntüde bir tadilat yapmaya çalıştık. Umarım yapmış olduğumuz tadilat işlemi ve çekmiş olduğumuz video sizlerin de hoşuna gitmiştir. Lütfen bizleri izlemeye, bizleri desteklemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorumlarda da katkıda bulunmayı unutmayın lütfen. Daha sonraki farklı videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.